Merhabalar, hoş geldiniz. Farklı renklerle çalıştığımızda hem kız hem erkek bebekler için uyumlu şapka çalışmamızı yapacağız. Hem de bu örneği çalışırken model nasıl yapılıyor onu da öğrenmiş olacağız. Bu modeli kullanarak yine tulum çalışmalarımız olacak, pantolon çalışmamız olacak. Onu da videolarımın arasında bulabileceksiniz. Öncelikle şapka çalışmasını yapalım. Hem de örneği nasıl uyguladığımızı öğrenmiş olalım bu çalışmada. Santim olarak ölçülerini video sonunda vereceğim. Yaklaşık bizim örgümüz, benim ip yapım biraz inceydi. 6 ay gibi uyumlu oldu diyebilirim. Video sonunda daha büyük nasıl öreriz, daha küçük nasıl öreriz yine onu detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. Santim ölçülerini de vereceğim. Oradan baktıktan sonra örgünüze başlayabilirsiniz. Bir tane ip kullanacağız. Bağcık çalışmamız olacak. Bağcık çalışması için iki tarafı boş çorap şişi edinirsek daha rahat örmüş oluruz. Şapka çalışmamız aslında örneğimiz karışık gibi görünse de tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Kolay bir çalışma aslında. Hemen örgümüzü anlatmaya başlayalım. Kolay gelsin. Olacak. Orta kalınlıkta yaklaşık 3,5-4 numaralı şişe uygun incelikte olan iplerden. Sizler dilediğiniz bebek ipi markasıyla çalışabilirsiniz. 240-280 metre arasında uzunluğunda her zaman çalıştığımız bebek iplerinden olabilir. Örgümde kullanacağım şiş numaramda 4 olacak. Sizler de ipinizin kalınlığına göre, elinizin sıklığına göre karar verebilirsiniz. 3,5-4 numarayı tercih edebilirsiniz. 4 numaralı şişime tam 83 tane ilmeğimi attım. Ve buradan bir ters bir düz lastik çalışmasıyla başlayacağım. Diğer tarafta da yine düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne ters olarak sonuç olarak 2 sıra lastik çalışması yapacağım. Bu sırayı tamamlayalım. Arka taraftan da yine tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. 2 sıra lastik çalışmamı yapmış oldum. Sizinle beraber lastik çalışmamı kurdum. Diğer taraftan da ördüm. Şimdi burası örgümün arka yüzü aslında. Buradan geçerken 2 sıra lastik çalışmamızı da şapkamızın alın kısmında hem daha derli toplu bir görüntü olsun. Ayrıca kıvrılmayı engellemek için bu 2 sırayı çalıştık. Sizler eğer şapkanın alın kısmında tığla geçmeyeceksiniz, o modeli uygulamayacaksanız lastiğiniz biraz daha uzun çalışabilirsiniz. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Ön yüze geçtiğimde örneğimi kuracağım. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp ön yüze geçelim. Bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Örgümün ön yüzünde model kurulumuyla hemen devam edelim. Başta 2 ilmeği örüyorum. İlk ilmeği de örerek alacağım. İsterseniz sizler örmeden alabilirsiniz. İlk 2 ilmeği düz olarak ördüm. Bir doladım. Burada ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. İkisini bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. 5 düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doluyorum. Şöyle şişime bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. İlmeğimin yönünü neden düzeltiyorum? Sizler belki ilmek alış şeklinize göre İlk burada değil de bu tarafta düzeltmeniz gerekiyor olabilir. Şu hattı, şu görüntüyü sağlamak için içe doğru kapanıyor. Şimdi şu üçgenleri oluşturuyoruz. Yaprağımızın tabanındaki. Bu içe doğru kapanmayı, simetrik görüntüyü vermek için ilmeklerin yönünü düzelttim. Sizler ne tarafta çevirmeniz gerekiyorsa ilmek alış şeklinize göre hareket edersiniz. Şuradaki dışa doğru açılacak, yine aynı şekilde devam edip içe doğru kapanacak bu görüntüyü, karşılıklı simetrik görüntüyü vermek için ilmeğimin yönünü düzelttim. Ne yaptım? En son ilmeğimin yönünü düzeltip kestim. 5 düz örüyorum. 5 düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip yine kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, ilmeğimi yönü düzeltip kesiyorum. 5 düz örüyorum. İki ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 5 düz örüyorum.
2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, ilmeğimi yönü düzeltip kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, ilmeğimi yönü düzeltip kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dolayıp kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Başta olduğu gibi. Başta ilk 2 ilmeği örmüştük, sonra dolamıştık. Aynı simetrik olacak şekilde de bitiriyoruz. Örgümün arka yüzünde hiçbir işlem yok. Burada bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Doladığım ilmekler de dahil. Şöyle açık olacak şekilde, ajurlu görüntü olacak şekilde doladığım ilmekleri de hepsini ters olarak örelim. Ön yüze geçelim. Bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Örgümün ön yüzüne geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane üçgen gibi görünen şu hattım oluştu. Şuradaki saydığım noktalar burası. 8 tane böyle üçgen görünümlü temelinde hattım oluştu. Şimdi burada yine bu üçgenlerimiz küçülmeye devam edecek ve bu ortasında dolama yaparak yeniden yaprak kurulumu için aslında başlamış oluyoruz. Burada başta bu defa 3 düz örüyorum. İlk ilmeğimi de ördüm. 3 düz ördüm. Bir doluyorum. Yine ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Burası benim kesme hattım zaten. Ortada 3 düz örüyorum. Yine 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doluyorum. 3 düz örüyorum. Bir doluyorum. İlmeğimi yönünü düzeltip kestim. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 3 düz ör. Bir dola, ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doluyorum, 3 düz örüyorum. Bu sıralamayla örüyorum. Bütün örnekleri göstermeyeyim. Baştaki 2-3 örneği göstereceğim. Bir de bitirmeye yakın size göstereyim. O şekilde ilerleyelim. Şimdi bu sıralamayla örelim. İlerledim. En son şu üçgen görünen yeri küçültüyorum. Doladıktan sonra kestim. 3 düz ördüm. Kestim. Şimdi şişimde 3 tane ilmeğim görünüyor. Tabii kestikten sonra doluyorum. Kalan 3 düzümü örüyorum. Aynı başta olduğu gibi. Yine örgümün arka yüzünde hiçbir işlem yok. Bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüze geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Yine burada bu üçgen görüntümüz küçülmeye devam edecek. Kenardaki ilmeklerim de çoğalacak. Kenarlarda tabii bu üçgenin kenarlarında dolamalar yapacağım. Bu defa örgümün başında 4 düz örüyorum. 4 ilmeğimi ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Buradaki üçgen görünümde ortada bir tane ilmeğim kaldı bu aşamada. Bir doladım, 5 düz örüyorum. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, 5 düz ör. Bir dola, ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doluyorum, 5 düz örüyorum. Şimdi de bu sıralamayla örüyoruz. Örgümüzün sonuna doğru gelelim. Modelimdeki üçgen görüntümdeki kestim, bir düz ördüm, kestim, bir doladım. Kalan 4 ilmek düzümü örüyorum. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Yine bütün ilmekleri ters olarak örelim. Örgümüzün ön yüzüne geçelim.
Arka yüzden sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Baktığımda burada üçgen görüntüm tamamen kapanmış oldu. Ortada bir tane düzüm kaldı. Kenardaki ilmeklerim de bu iki üçgenimin arasındaki ilmeklerim de çoğaldı. Şurada göstereceğim. Burada örneğimizde değişiklik yaparak yine örmeye devam edeceğiz. Şu üçgenimizin ortasındaki tek ilmeğim bu sırada ters örgüyle ilerleyecek. Yanda oluşan bu düz ilmeklerimi de tam orta noktasındaki ilmeğimin sağında solunda dolamalar yapacağım. Bu aşamada başta 2 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. 2 düz örüyorum. Burada 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Üçgenimin tam ortasındaki tek ilmeğim burası. Bunu ipimi öne aldım. Ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Yine bu yanındaki ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bahsettiğim yeni yaprağımdaki tam orta ilmeğimdeyim. Bundan önce bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum, 2 düz örüyorum, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Üçgenimin tam ortasındaki tek kalan ilmeğim. Bunu ters olarak örüyorum. İpi arkaya alıyorum. İlmeğimi yönü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz ör, bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 düz ör, 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. İpi arkaya alıp tabi düz olarak yine 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz ör, bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. İpimi ön alıp ortadaki tek kalan ilmeğimi, üçgenimin ortasındaki tek ilmeğimi ters olarak ördüm. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum yönünü düzelttikten sonra. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimi yönü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum düz olarak. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimi yönü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz ör. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Üçgen görüntüdeki tek kalan ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpi arkaya alıyorum. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum yönünü düzelttikten sonra. 2 düz örüyorum. Bir dola, kalan 2 düzümü örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi örgümün arka yüzünde ne yapacağız? Bütün ilmekleri ters örüyorduk ya az önce. Şimdi arka tarafa geçtiğimde bu üçgenimin ortasına yaptığım ters ilmeklerim arka yüzde bu tek ilmeğimi düz olarak öreceğim. Arka tarafta düz olarak öreceğim tek ilmeklerim de baktığımda 8 tane olmuş oldu. Buna dikkat edecek şekilde ortadaki ilmeklerim ters, bu tek ilmeklerim de düz olacak şekilde örelim. Buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Buradaki ilmeğim düz. Ön yüzde yaptığım tek tersim arka tarafta düz olarak olduğu için düz olarak ördüm. Başta 2, 4, 6 tane ters ördüm. Yanındaki ilmeğim düz. Aslında dikkatli baktığımızda da iki düzlerimin arasında 9 tane ters örüyorum. Bu şekilde de anlayabilirsiniz. Burada düz ilmeklerimizi düz, ortadakileri ters olacak şekilde örelim. Ön yüze geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. 8 noktada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yerde de bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtiğimde aslında az önceki modelimdeki aynı sayılardaki kesmeleri, dolamaları yapıyorum. Aynı sayıda çalışacağımız için şimdi 2-3 yerde yine göstereyim. Başta 2 ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. Yanında 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. İlmeğimi düzelttikten sonra. 2 düz örüyorum.
Bir dola, bir düz ör, bir dola, iki düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu ters görünen ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. İlmeğimi yönü düzelttikten sonra. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım. İlmeğimin yönünü düzeltip kestim. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 düz örüyorum. Aynı bu sıralamayla yine sıra sonuna kadar örüyoruz. İlerledim aynı sayılarda kesmeler, dolamalar yaparak aslında az önceki sıramın aynısını örmüş oldum. Şimdi en son ne yaptım? Buradaki yaprağımı çalıştım. Kesmemi yapmışım. Tersimi örüyorum. İpimi arkaya alıp burada ilmeğimi yönü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. 2 düz örüyorum. Bir dola, 2 düz ör. Yine örgümün arka yüzüne geçtiğimde tersleri ters, bu oluşan bir düz hattımı da yine düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzüne geçtiğimde aslında yine aynı şekilde öreceğim. Birbirini tekrar eden aynı ajur dolamalar, kesmeler yapıyorum. Şöyle ki baktığımda örneğimde şu ortadaki düz hattımın yaprağımın tam zaten sağında solunda dolamalar yapıyorum. 3 ajur oluşuyor ya. Bu 3 ajur oluşana kadar aslında aynı şekilde çalışıyoruz örgümüzün ön yüzünde. Şu ortadaki ters ilmeğin bir miktar bu şekilde ters olarak örüyorum. Kesmelerim de yine burada uzun bir hat olacak şekilde görünüyor. Yine buradaki dolamalarım da aynı şekilde. Dolayısıyla şimdi arka yüzden tersleri ters, düzleri düz olarak ördüm de. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğimde yine aynı sayılarda örerek bu sırayı da tamamlayacağımı söylemiştim. Başta 2 düzümü örüyorum. Bir doluyorum. 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ters görünen ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Yanında 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yönünü düzelttikten sonra. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Tersimi örüyorum. Yanında 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu sıralamayla bu sırayı yine örüyoruz. Arka yüzden de ilmekleri tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Ön yüze geçelim. Sıralarımı tamamladım. Arka yüzden de ördüm. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baktığımda yaprağımın ortasında yine 3 tane ard arda ajurum oluşmuş oldu. Yine burada örneğimde değişiklik yaparak devam edeceğim. 3 ajur olduktan sonra şimdi yaprağımı küçülteceğim. Şu oluşan yapraklarımı küçülteceğim. Ortadaki ters ilmeklerimi düze çevirip bunun sağında solunda dolamalar yapacağım. Bunun için başta 4 ilmek örüyorum. 4 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Şuradaki ters görünen ilmeğimi artık düz olarak öreceğimi söylemiştim. Kestikten sonra tabi dolamamı yapıyorum. Bir düz örüyorum. Doluyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Çünkü yaprağımda kesme hattım içe doğru olacağı için ilmeğimin yönünü burada düzelttim. Kestikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 düz örüyorum. Yine 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ters ilmeğimi gördüm. Ondan önce bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. İlmeğimi yönü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Yine ilmeğimi yönü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Burada ters ilmeğimi gördüm. Bir dola, bir düz ör, bir dola, ilmeğimi yönü düzeltip kesiyorum. Bu sıralamayla devam ediyorum. Şu sonunu yine beraber yapalım. En son yaprağımı küçülttüm. Ters ilmeğimi gördüm. Ondan önce bir dola, bir düz ör, bir dola. Yanındaki ilmeğimi yönü düzeltip kestim. Kalan 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi artık yine ters örüyorum. Çünkü ön yüzdeki ters ilmeğimi düze çevirdim. Dolayısıyla arka yüzde bütün ilmeklerim yine ters oldu. Hepsini ters olarak örelim. Ön yüze geçelim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim.
Burada başta 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola 3 düz örüyorum. Bir dola ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doluyorum, 3 düz örüyorum. Bir doluyorum, ilmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. 3 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Doluyorum, 3 düz örüyorum. Doluyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Baktığımda yine burada yaprağımı küçültüyorum. Kenarda da hemen kestikten sonra dolama yapıp ortadaki düzlerimi örüyorum. Çoğalan düzlerimi. Bu sıralamayla ilerliyoruz. Örgümün sonunda da en son yine kesmemi yapıyorum. Şu 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Şunu. Ve kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Baştaki gibi simetrik olacak şekilde. Yine arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüze geçelim. Sıralarımı tamamladım. Dediğim gibi örgümün sonunda dolamamı yaptım. Şurada kesmemi yaptım. Kalan 3 düzümü ördüm. Arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu defa başta 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Şöyle kesme hattım belli zaten. Bir doluyorum. 5 düz örüyorum. Bir doluyorum. Yaprağım da burada küçülüyor artık. Bir tane ilmeğim kalacak. İlmeğimi yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 5 düz ör. 5 düzümü ördüm. Bir dola. İlmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yaprağım burada küçülmüş oldu. Ortada bir ilmeğim kaldı. Bir dola. 5 düz ör. Doladım. Yine burada ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. Bir düz öreceğim, keseceğim, dolayacağım, 5 düz öreceğim. Bu sıralamayla ilerliyorum yine. Burada 2 ilmeği bir alıp keseceğim. Tabii şu ön tarafa doğru baktığımda burada dolayacağım, ortadaki 5 düzümü öreceğim, dolayacağım, bu ilmeği keseceğim, kalan 2 ilmeğimi öreceğim. Arka taraftan da bütün ilmekleri ters olarak örelim, ön yüze geçelim. Arka yüzden de sıramı ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baktığımda yine 3 tane ajurum ard arda oluştu. 1, 2, 3. Yine burada yaprağım kapandı ve ortada tek ilmeğim kaldı. Bu tek ilmeğimi bu sırada yine ters ilmeğe çeviriyorum. Diğer taraflarda yine şu sırada nasıl çalıştıysak aynı şekilde öreceğiz. Aslında örneğimizin yeri kaymış oldu şu anda. Bu sırada kenardaki örneğimi nasıl yapacağım? Hemen ondan bahsedeyim. Şu iki tersimin arasında aslında 9 tane ilmeğim var. Şimdi bu benim ters ilmeğimse ileri doğru 2, 4, 6, 8, 9 ilmek saydığımda bu ilmeğim ters olarak denk geliyor. Burada da ters ilmeğimizi kuralım. Modelimizi geldiği gibi örelim. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. Yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yaprağımın orta noktasındaki tek ilmeğimdeyim. Bunu ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. İlmeğimi yönü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimi yönü düzeltip ters ilmeğimden sonra 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu ters ilmeğimi sağında solunda kesmeler yapıyorum. Bu ortadaki oluşan 5 düzümde tam orta noktasındaki bu ilmeğimin de sağında solunda dolamalar yapıyorum. Şu aşamadayım aslında. Aynı sıralamayla yine örüyoruz. Kestikten sonra 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir ters örüyorum. İlmeğimi yön düzeltip kesiyorum. 2 düz ör.
Bir dola, bir düz ör, bir dola, iki düz ör. Bu sıralamayla ilerleyelim. Şuraya doğru gelelim. İlerledim. En son bütün olarak görünen yaprağın orta noktasındayım tam. Bu orta ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ondan önce kesmemi yaptım. Ters ördüm. İpi arkaya alıp yine ilmeğimin yönünü düzeltip iki ilmeği bir alıp kesiyorum. İki düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, iki düz örüyorum. İki ilmeği bir alıp kesiyorum. İki tane ilmeğim kaldı. Bir tane ters örüyorum. Kalan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine ön yüzde yaptığım tersleri arka yüzde düz olarak öreceğim. Ortadaki ilmekleri ters. Başta bir tane tersim var. Hemen yanındaki düzümü örüyorum. Bu düzlerimin arasında aslında 9 tane tersim var arka yüzden ördüğümde. Ona dikkat ederek de örebilirsiniz. 9 sayıp ondan sonra düz ilmeğe geldiğinizi anlayabilirsiniz. Bu sırayı tamamlayıp tekrar ön yüze geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Düzleri düz, ortadaki ilmekleri ters olarak. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtiğimde aslında yine aynı şekilde kesmeler, dolamalar, sıralamamız aynı şekilde. Birbirini tekrar eden 3 sırayı yapıyorduk örgümüzün ön yüzün. Arka yüzde zaten düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorduk. Nasıl yapıyorduk bunu? İlk ilmeğim düz, yanındaki ilmeğim ters, yanındaki iki ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, iki düz örüyorum. İki ilmeği bir alıp kesiyorum. Tersimi yine ters olarak örüyorum. Yanında yine kesmemi yapıyorum. 2 düz örüyorum. Bu sıralamayla örüyorum. Arka yüzden de yine aynı şekilde tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Yine örgümün ön yüzüne geçtiğimde aynı sayılarda, aynı dolama, aynı kesme yöntemiyle örüyorum. Dediğim gibi şu yaprağımın orta kısmını örgümün ön yüzünde aynı şekilde örülerek devam ediyor. Ta ki 3 tane ajurum ard arda oluşana kadar. Bu sıraları tamamlayalım. Tekrar beraber devam edelim. Sıralarımı tamamladım. Yaprağımın orta noktasında yine 3 tane ajurum ard arda oluşmuş oldu. Birbirini tekrar eden bu 3 sıramızı tamamlamış olduk örgümüzün ön yüzünde tabi. Şimdi tekrar yaprağımızı küçülteceğiz. Bu kenardaki ters ilmeğim düze çevireceğiz ve sağında solunda dolamalar yapacağız. Örgümüzün arka yüzünden geçerken bu düz hattımızı düz olarak örmeyi unutmayalım. Örgümüzün ön yüzünde de ters olarak çalıştığımız için. Şimdi burada şöyle ki örneğimizde bu aşamaya kadar aslında ortaya çıkmış oldu. Tekrar bu modeli küçültürken nasıl başladıysak örneğimizi aynı şekilde öreceğiz. Buradan gerisini bizler örüp ilerleyelim. Şapkamız yeterli derinliğe gelene kadar. Aslında örnek olarak, şablon olarak bu noktaya kadar ördüğümüzde, bu aşamaya geldiğimizde tekrar yine başlangıç kısmına dönmüş oluyoruz ve oradan itibaren aynı şekilde örerek ilerlemiş olacağız. Başlarken nasıl yapmıştık? 2 düz örmüştüm. Bu ters ilmeğimi de düze çevirdim. Örgümün sonunda da zaten biliyorsunuz yine bir ilmeğimden önce tersim vardı. Simetrik bir şekilde örerek devam ediyorum. 2 düz örmüştüm. Burada örneğimi kurarken bir dolamıştım. İlmeğimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. İki ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, ilmeğimi yönünü düzeltip kesiyorum. 5 düz örüyorum. Bu sıralamayla artık isterseniz eğer anlamadıysanız hala videoyu o kısma getirirsiniz, başa çevirip izleyerek aynı şekilde yine örmeye devam edebilirsiniz. Her ne yapmak istiyorsanız bu aşamaya kadar, bu noktaya kadar aslında örneğinizi oluşturmuş olduk. Ne kadar uzunlukta örmek istiyorsanız yine tekrar ederek örneğimiz devam edecek. Yeterli uzunluğa gelene kadar ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız başka modellerden bahsediyorum tabi. Buraya kadar bu şablonu oluşturmuş olduk. Yine birbirini tekrar edecek şekilde örneğimize devam edeceğiz. Bizler örerek devam edelim. Aynı başlangıç kısmına dönerek, izleyerek modelimize devam edebilirsiniz. Örgümde yeterli uzunluğa geldim. Benim ipimin inceliğine göre bu şekilde 1, 2, 3 tane örnek çalışmış oldum. Şöyle çapraz olarak saydığımda. Sizler de kendi ipinizin kalınlığına göre dilerseniz bu 3. yaprağı da kapatıp tamamlarsınız. Ya da uzunluğu yeterli uzunluğa geldiyse yarım da bırakabilirsiniz. Ya da bir yarım yaprak daha çalışabilirsiniz. Şapkanızın büyüklüğüne göre bu örnek sıralamasını yaparsınız. Bizler bu aşamadan sonra devam etseydik nerede kaldım onu anlatayım. Şimdi yaprağı tamamladık. Ortadaki tek ilmeğimi terse çeviriyordum. Şimdi ilk ilmeği düz olarak örüyordum. Yanında ters örüyordum ya.
Şu noktadayım. Buranın başlangıcıyla devam edeceğim. Eğer devam etseydim. Ama ben model çalışmamı tamamladım. Şimdi 2 sıra düz örgü yapacağım. Sonra tepesindeki kesmeleri yapacağım. Santim olarak uzunluğuna baktığımda yaklaşık 14 santim derinliğinde, genişliği de yaklaşık 40 santim oldu. Benim ipim biraz daha ince. Ölçülerim bu şekilde oldu. Şimdi arka sıradan bütün ilmekleri olduğu gibi örmüştüm. Ön yüzden bütün ilmekleri düz olarak öreceğim. Arka yüzden de bütün ilmekleri ters olarak örelim. Örgümüzün ön yüzünde kesmeler yapmaya başlayalım. Şimdi bu 2 sırayı tamamlayalım. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak. Anlattığım gibi 2 sıramı tamamladım. Ön yüzden ördüm, arka yüzden de ördüm. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Tepesindeki kesmeleri de şöyle yapacağız. 8 ilmek öreceğim. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp keseceğim. 8 ör, 1 eksil. 8 ör, 1 eksil şeklinde örünce şişimde en sonunda 3 ilmeğim kalıyor. Bu mantıkla, bu sıralamayla keseceğiz. Arka taraftan hiçbir işlem yapmayacağız. İlmekler olduğu gibi öreceğiz. Kesmeler örgümüzün ön yüzünde. Başta 8 ilmek düz örüyorum. 8 ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 9. ve 10. ilmeği bir alıp eksiltmiş oldum. Tekrar kestikten sonra sayıyorum. 8 düz örüyorum. 8 ilmeğimi ördüm. Yine 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 8 örüyorum. 2 ilmeği bir alıp eksiltiyorum şeklinde sıramı tamamlayacağım. 8 ördüm. 2 ilmeği bir alıp eksilttim. Kestikten sonra 8 düz sayıyorum. 1, 2, 8 ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. En son kesmemi yaptım. 8 ilmek ördüm. Şişimde 5 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği kesiyorum. Kalan 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimi örüyorum. Kesmeler boyunca şişimde sürekli 3 ilmeğim kalacak. Bunun bir önemi yok. Şimdi arka taraftan bütün ilmekleri olduğu gibi örelim. Ön yüze geçtiğimizde bu defa 7 öreceğiz. Sonra 8. ve 9. ilmeği eksilteceğiz. Arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Arka tarafta hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece ilmeklerimi ördüm. Kesmeler örgümün ön yüzünde. Bu defa başta 7 ilmek örüyorum. 7 ilmeğimi ördüm. Yanında 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Yine 7 ilmek örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 7 ilmek örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum şeklinde ilerliyorum. En son kesmemi yaptığımda yine şişimde 3 tane ilmeğim kalıyor. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Arka yüzden de bütün ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Ön yüze geçtiğimde 6 örüyorum, eksiltiyorum, ilerliyorum. Yine 3 tane ilmeğim kalıyor. Tekrar arka yüzden örüyorum. Bu şekilde 5, 4, 3, 2 diye ilmekleri azaltarak ilerleyelim. Kesme hattımda kaç tane ona bakayım. 8 yerde eksiltme yapmış oluyoruz. Bu sıralamayla devam edelim. Eksiltmeler sadece örgümüzün ön yüzünde ilerleyelim. Yaparak devam ettim. Kesme ilmeklerimin önünde 2 tane ilmeğim var. Ve bu haliyle şişimde 27 tane ilmeğim var. Şimdi ilk ilmeği yine örmeden aldım. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Çünkü şurası kesme hattım. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bu sıralamayla ilerliyorum. İki ilmeği bir alıp kestim. Şişimin sonunda sürekli kalan bu 3 ilmeğimi de yine bir düz ördüm. 2 ilmeği bir alıp kestim. Son 2 ilmeği de kestim. Arka yüzden geçerken yine bütün ilmeklerimi örüyorum. Ön yüzde de ikişer ikişer keserek tamamlayacağız. Arka yüzden sıramı tamamladım. Şu an şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane ilmeğim var. İkişer ikişer ilmeklerimi kesiyorum artık.
Kalan 2 ilmeğimi de ikisini bir alıp eksilttim ve şişimde 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğim kaldı. Bu aşamadan sonra ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Tepedeki kesmelerimizi tamamlamış olduk. Hemen buraya bir iğne takıyorum. İpime iğnemi geçirdim. Şişimde bekleyen 9 ilmeğimin içinden bu iğne ile geçiyorum. İp yardımıyla toplayacağım bu ilmekleri. Artık misinalı şişle işim bitti. Şimdi şöyle çektim. Tersini çeviriyorum. Bir tur daha içinden geçelim isterseniz ilmeklerin. Sıktıktan sonra burayı elimle kontrol ediyorum. Kesmelere başladığım şu hattıma kadar, yani örneğime kadar sadece şu kısmı dikeceğim. Burasını dikmeyeceğim. Açık kalacak. Şu noktaya kadar dikelim burayı. Kesmelere başladığım yere kadar diktim. Şimdi ipimi sabitleyerek koparacağım. Örgümle aynı esneklikte dikerek tamamladık. Şimdi bağcık çalışmasıyla devam edelim. Şöyle örneğimiz toplanıp açılması, düzgün durması için ütüyü yaklaştırmayalım. Ütünün uzaktan buharını vererek örneğin açılmasını sağlayalım. Ütüyü yaklaştırmayalım çünkü örgümüz bozulur. Buna dikkat edelim. Sadece uzaktan buharını vererek böyle el ütüsü yapalım. Şimdi bağcık çalışmasından önce alın kısmına yapacağımız tığ çalışmasıyla devam edelim. Dilerseniz siz sadece lastik çalışmasıyla bu haliyle de kullanabilirsiniz. Örgüme başlarken de bahsetmiştim. Lastik çalışmasını biraz daha uzun tutarsanız alın kısmına tığda çalışmayabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdi bizler bu detayı yapalım. Bunun için hangi kalınlıklı tığ ile rahat ediyorsanız onunla yapabilirsiniz. Fark etmez tığınızın kalınlığı. İpinizin kalınlığına göre de karar verebilirsiniz. Benim elimdeki 2 milimlik tığ. Minik lastik çalışmamın en uç kısmından giriyorum. Ucundaki ipi de içinde yürüterek devam edeceğim. Şöyle içinden geçirdim. 2 zincir çekeceğim. 1, 2. Ve örgüme başlarken şurada hattım belli oluyor zincir gibi. Bu sıralarıma baktığımda 1, 2, 3. deliğe batarak ilerleyeceğim. Önce tığıma bir doladım. İpimi şuradan yürüteyim. 3. yere doğru ilerledim. Buradan ipimi çıkardım. Tığımda 3 tane ilmeğim görünüyor. İkisini sonra ikisini ördüm. İkili trabzan yaptım. Aynı noktaya bu şekilde 6 defa dolduracağız. 2, 3, 4, 5, 6. Yine sıramı takip ettiğimde 1, 2, 3. noktaya batıyorum. Üzerine almadan şöyle sık iğne ile burayı sabitlemiş oldum. Buradaki çalışacağınız trabzan sayısı ipinizin kalınlığına göre değişebilir. Daha az çalışabilirsiniz. 5 yapabilirsiniz. Ya da ipiniz çok daha incedir. 6 değil de 7, 8 kere doldurabilirsiniz. Bunun büyüklüğünü sizler kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi yine tığıma doladım. İleri doğru sayacağım. 1, 2, 3. noktaya şuraya doğru ipimi uzatıyorum. Aynı şekilde ikili trabzan yaparak 6 kere dolduracağım. 2, 6 kere yaptım. 1, 2, 3. noktaya batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Yine tığıma doladım. 1, 2, 3. yere doğru battım. Yine burayı 6 kere dolduruyorum. Bu sıralamayla çalışalım tığ çalışmasını alın kısmındaki sonuna kadar ilerliyoruz. Bu kadar.
İlerledim. Şimdi kalan alana bakarsınız. Ona göre ortalayacak şekilde çalışırsınız. İpimi doladım. Mesela burada üçüncüye değil de ikinciye batarsınız. 2 tane yan yana sığdırırsınız. Ya da üçüncüye değil biraz daha şöyle ileri dördüncüye batarsınız. Bir tane sığdırırsınız. Bunu ayarlayacak şekilde son çalışmamızı da yapalım. Tamamlayalım. Altı tane çalıştım. Buraya battım. Sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Ve burada ipimi kesiyorum. Şimdi bağcık çalışmasıyla devam edeceğiz. Şuradaki beremde göstereyim. Önce bağcığımızı çalışacağız. Sonra geleceğiz buradaki biyeyi boyun kısmına gelecek şekilde birleştirerek devam edeceğiz. Ve yine bağcığımızı çalışıp şapkamızı tamamlamış olacağız. Burada iki tarafı boş çorap şişine ihtiyacımız var. Sizler dilediğiniz şekilde de bağcık çalışabilirsiniz. Uç kısmından dilediğiniz bağcığı çalışıp burayı da tığ yardımıyla geçebilirsiniz. Kendi tekniğinizi de burada uygulayabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi iki tarafı boş çorap şişim yine 3,5 numara olur, 4 numara olur. Fark etmez. Bunu 4 ilmek atarak başlıyorum. Çok defa daha önce gösterdim bağcık çalışmasını ama yine burada da size göstereceğim. 4 ilmeğimi attım. İlmeklerimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırdım. İpim arkada kalacak sürekli. Bu 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dört ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar ilmeklerimi şişimin diğer ucuna kaydırıyorum. İpim yine arkada. 4 düz örüyorum. İlmeklerimi kaydırıyorum. İpim arkada. Hiç çevirmiyorum örgümü. Sürekli bu teknikle örüyorum. 4 düz örüyorum. Bu şekilde bağcığımız yeterli uzunluğa gelene kadar ilmeklerimi şişimi diğer ucuna kaydırarak 4 ilmek düz örerek devam edelim. Bağcık çalışmamda yeterli uzunluğa geldim. Yaklaşık 30 santim, 32 santim civarı örmüş oldum. Bunun uzunluğunu sizler kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu bağcığımızı biye olarak boyun kısmına nasıl birleştireceğiz onu yapalım. Örgümün düz yüzü bende olacak şekilde hemen şu kenar tığlamasının bittiği yerden en uç kısımdan şu ilmeklerimin olduğu şişimi alıyorum. Buradan uygun yerden gelin. İlk ilmeklerimin olduğu yerin bu tek teline batarak şu şekilde çıkardım. Şu an şişimde 5 tane ilmeğim görünüyor. İlmeklerimi kaydırdım. İpim arka tarafta. 1 2 3 düz ördüm. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi ikisini beraber alıp düz olarak ördüm. Sıramı takip ederek şu ilk başlangıç sıramdaki tek telini aldım. Ön tarafta olan, benden tarafı olan tek telini aldım. Yine ilmeklerimi kaydırıyorum. Başta 3 düz örüyorum. Dördüncü ve beşinci ilmeği beraber örüyorum. Yine sıramı takip ediyorum. Sürekli düz örgülerle şişimi kaydırarak bu birleştirmeyi yapıyorum. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi beraber örüyorum. Sıramı takip ediyorum. Üç düz ördüm. Dördüncü ve beşinci ilmeği beraber örüyorum. Kenardaki ilmeklerimden sıra sıra takip ederek bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Birleştirmeyi yaparken
Ne çok sık bir şekilde birleştirme yapalım, ne de seyrek olacak şekilde yapalım. Boyun kısmını kasacak şekilde de bir biye görüntüsü olmasın. Marullu gevşek bir görüntüde de olmasın. Bu dengeyi sağlayacak şekilde birleştirmemizi yapalım. Ben ilk ilmekleri zaten örerek almıştım. Zaman zaman sıramı takip ediyorum ama zaman zaman da atlayarak ilk telini alıyorum. O şekilde birleştiriyorum. Yine burada sıramı takip ediyorum. Kontrol ediyorum zaman zaman. Gevşek olarak göründüğünde zaman zaman buradan atlayarak birleştirirsiniz. Dikişli yere kadar birleştirerek ilerleyelim. Dikişli noktaya geldim. Burada da yine uygun yerden girdim. 5 tane ilmeğim oluşuyor. 3 ilmeğimi örüyorum düz olarak. 4. ve 5. ilmeği beraber örüyorum. Diğer tarafa doğru geçmiş oldum şimdi. Sıramı takip ediyorum. Birleştirmem, görüntüm bu şekilde oldu. Burayı da aynı şekilde en uç kısma kadar birleştiriyorum. En uç kısma kadar tekrar geldim. Şuradan da iki ilmeği bir alıp ördüm ve artık 4 ilmeğimle bağcık çalışmama devam edeceğim. Birleştirmeyi tamamlamış oldum. Buradaki bağcığımızı da diğer taraftaki bağcığımızı kaç santim yaptıysak, ne kadar uzunlukta ördüysek aynı şekilde örelim. Buradaki bağcığı da tamamlayalım. Sonra yine beraber devam edelim. Bağcığımda yeterli uzunluğa geldim. Şimdi bu 4 ilmeğin hepsini birden kapatacağız. 4 ilmeğimi içinden geçirip ipimi şöyle çıkarıyorum. Bir tane ilmeğim kaldı. Bunu da bir kere örüyorum. Uzatıyorum biraz. Burada ipimi kesiyorum. Kalan ipimi de iğne yardımıyla içine alıp temizleyeceğim. Son haliyle bu şekilde olmuş oldu. Bağcıkların ucunda yaprak çalışmak istiyorsanız o şekilde çalıştığım videom da var. O modelden de faydalanabilirsiniz. Ben burada bağcığımın ucuna yaprak detayı çalışmadım. Eğer sizler o modeli uygulamak istiyorsanız videolarımın arasında mevcut. Üzüm yapraklı şapka çalışmam. Bu videomun linkini de açıklamalar kısmına sabitleyeceğim. Oradan baktıktan sonra dilerseniz bağcığınızda yapraklı olarak çalışabilirsiniz. Şimdi santim olarak genişliğimiz yaklaşık 18 santim. Tepeden ölçtüğümde de 19-19,5 santimde bu uzunlukta çalışmış olduk. Büyük veya daha küçük nasıl yaparız hemen onu anlatmaya çalışayım. Bizi daha büyük yapmak ya da daha küçük yapmak isteyen arkadaşlarım duruma göre 10 ilmek ekleyip 10 ilmek eksiltebilirsiniz. Onar onar eklediğinizde örneğimiz büyümüş oluyor. 10 ilmek eksilttiğimizde de örneğimiz küçülmüş olacak modelimiz. Bizler 83 ilmek atarak başlamıştık. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlarım 93 ilmekle başlayabilirler. Modelimize aynı sıralamayla denk geliyor zaten. Yine başlangıç ve bitiş noktası simetrik olacak şekilde
denk geliyor. 93 ilmekle başlayabilirsiniz. Derinliğini daha uzun yapabilirsiniz. Bizler 3 yaprak yapmıştık. Sizler bir yarım yaprak daha olacak şekilde tamamlarsınız. Tepesindeki kesmeleri de bir 8 ördük, bir eksiltme yaptık. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarım da burayı tam hesaplamadım ama eşit bir şekilde nasıl böleriz? Önce orayı kontrol edersin. 9 ör bir eksilt şeklinde de yapabilirsiniz tepesindeki kesmeleri. Daha küçük yapmak isteyen arkadaşlarım da 10 ilmek eksik başlayarak yeni doğan ölçülerinde çalışabilirler. 73 ilmekle başladığında yine aynı şekilde başlayacaksınız. Derinliğini 2 yaprak olacak şekilde de çalışabilirsiniz ve tepesindeki kesmeleri de 7 ör sonra eksilt şeklinde önce hesaplarsınız duruma göre kaçar ilmek denk geliyor. Ona göre tepesindeki kesmeleri de yapmış olursunuz. Bu şekilde 10 ilmek artırarak büyütüp 10 ilmek eksilterek de küçültebilirsiniz. Yine tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de yapıp denersiniz. Yaptığınız örgüleri, tecrübeleri benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu modelimizin tulum, pantolon çalışmalarını da yapacağım. Onu da videolarımın arasında bulabilirsiniz. Başka çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.